Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir altıgen motif çalışması yapacağız. Hırkalarınız veya bluzlarınız için değerlendirebilirsiniz. Özellikle baharlık altıgen hırka veya bluz çalışması yapabilirsiniz. Evet, burada ben koton ipler kullandım. Benim kullanmış olduğum koton ipler biraz ince bir yapıya sahip. Hafif de sert bir yapısı var. 100 gramda 340 metre uzunluğuna sahip ve 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Altıgen motiflerde ipinizin kalınlığı, inceliği fark etmiyor. İstediğiniz tığ numarasıyla, istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Sadece sıra sayıları fark etmiş oluyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yapraklı bir şöyle modelimiz var. Aynı zamanda file modeliyle birleşiyor. Bu modele benzer altıgen hırka çalışmaları var. Bu orta kısımları trabzanlarla yapılan. Biraz yaprakları farklı, yani benziyor ama tam aynı şekilde yapılmıyor. Bu şekilde file modeliyle daha kolay bir yapımı var ve hızlıca bitirip hemen baharda kullanabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken ben örnek çalışması için akrilik bir ip kullanacağım ve 4 milimetre tığ ile öreceğim. Hemen tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şu ipimi aldım. 1, 2 ve 3 zincir çektim. İpimi arada gizledim. Şimdi halkamızın içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, 2 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir, 2 ikili trabzan. Bu şekilde 6 tane ikişerli trabzan grubu yapıyoruz. Aralarda 4 zincirimiz var. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşeyi kapatırken burada 4 tane zincirimiz olduğu için yarım trabzan yapmadan önce şöyle bir zincir çektim, bir ip aldım. Bu defa ikili trabzan yapacağım. Şimdi buradaki ilk zincirin içine battım. Burada çok uzatmadan ikili trabzan yaptım. Yani ortalamamız gerekiyor. Burada bir zincir çektim, bir ip aldım. Buraya battım, ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 4 zincir olmuş oldu. Şimdi bir zincir çektim. Hemen bu ilk boşluğumuzun içine batıyorum. Şöyle sık iğne ile trabzan yapacağım. Biraz gevşek bir sık iğne yaptım. Birinci değil, ikinci ilmeğinden battım. Tekrar bir ilmek aldım, uzattım. İki ilmeğimi tekrar topladım. Şimdi bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zinciri çekmeden sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. 2 ikili trabzan. Başlangıçta yarım köşe yaptık. 2, 3, 4 zincir, yine aynı yere 2 ikili trabzan. İkinci sırada 6 tane köşemiz olacak. Tekrar 1, 2, pardon, arada zincir çekmiyoruz. Şöyle şimdi sıradaki köşeye atladım. 2 ikili trabzan, 4 zincir, 2 ikili trabzan. Başladığım yere tekrar geldim. Gördüğünüz gibi burada yarım köşemiz var. Şimdi burada son köşeyi yaptıktan sonra zincir çekmeden yine ilk köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Ve 6. köşemizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi köşeyi kapatırken bir zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen buraya batıyorum. Buradan da bir ilmek aldım. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tam ortaladım gördüğünüz gibi. Şimdi burada 4 zincirimiz olduğu için bir zincir ikili trabzan yapıyoruz. Normalde 3 zincirimiz olduğu zaman ya da 2 zincirimiz olduğu zaman yarım trabzanla kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çektim tekrar. Boşluktan ilmeğimi aldım. Şöyle gevşek olacak şekilde ikisini topladım. Birinci değil, şu ikinci ilmeğin içine battım. Buradan tekrar bir ilmek aldım. 2 ilmeğim var. Uzattım biraz bu ilmeği. İkisini birlikte topladım. Şimdi yine köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan. Bundan sonra köşelerde hep 4 tane ikili trabzanımız olacak. Baştaki ile birlikte burada da 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi zincir çekmeden,
pardon 2 zincir çekiyorum. Hemen şu araya battım. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir, hemen köşeye geliyorum. 4 ikili trabzan. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir, tekrar köşenin içine 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncüsü. Şimdi 2 zincir, hemen bu iki köşenin şu aradaki boşluğa batıyorum. Buraya bir ikili trabzan. 2 zincir, tekrar köşemizi yapıyoruz. 4 ikili trabzan, 4 zincir, tekrar 4 ikili trabzan. Bu şekilde 3. sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Gördüğünüz gibi yine ilk köşemizin içine 4 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle aralarda da bir tane trabzanımız var. 2 zincirimiz var. Şimdi burada yine köşeyi kapatırken aynı şekilde şöyle bir zincir çektim. Bir ip aldım. Tekrar buraya battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Bundan sonra köşeyi göstermeyeceğim. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Hemen köşenin içine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle iki ilmeğimi aldım. Sık iğne yaptım. İkinci ilmeğin içinden tekrar ilmeğimi aldım. Uzattım. İkisini birlikte topladım. Burada 3 zincir de çekebilirsiniz ama burada şimdi bir trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. O şekilde devam ediyorum. Dilerseniz 5 tane zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi burada hemen şu köşenin içine değil, ilk trabzanımızın üzerinden başlıyorum. Sırasıyla 4 ikili trabzan. Yani köşenin içine bir tane ikili trabzan, daha sonra 2 zincir çektim. Sonra 4 ikili trabzan. Tabii ki biz burada yarım başladığımız için bu şekilde başlıyoruz. Şimdi diğer köşede daha net görebilirsiniz. 4 ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Hemen şu bir trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Sıradaki trabzanların üzerine 4 tane ikili trabzan. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Şimdi 2 zincir, bu defa köşe boşluğunun içine V boşlukları yapacağız. 2 zincir çektim. Bir ikili trabzan. 1 2 3 4 zincir. Hemen buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar 2 zincir. Ve sıradan devam ediyorum. Trabzanların üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. İki zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 ikili trabzan. İki zincir, köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan, 4 zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğu yaptık. Bir tane V boşluğumuz oldu gördüğünüz gibi, bakın. Şimdi tekrar 2 zincir ve trabzanların üzerinden aynı şekilde devam ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda gördüğünüz gibi 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşemizi tamamlayacağız. 2 zincir çektim. Tekrar ilk köşe boşluğuna bir ikili trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada V boşluğumuzu kapatacağız. Hemen bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. İkili trabzan yaptım. Bu şekilde V boşluğumuzu yapmış olduk. Şimdi burada sık iğne ile bu şekilde trabzan yapınca biraz kalın bir trabzan oluyor. Dediğim gibi sizler burada 5 tane zincir çekebilirsiniz. O zaman burada 3. zincirin içinden ilmeğinizi alıp yine ikili trabzanla kapatabilirsiniz. Evet, tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen buradan şöyle sık iğnemi yaptım.
Aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu sırada yeni yapraklara başlıyoruz. İlk yaprakları da tamamlayacağız. Yani hem yeni yaprağa başlayıp hem de diğer yaprakları bitirmiş olacağız. 4 tane ikili trabzan yaptım. İlk köşe boşluğunun içine yine yarım olarak başladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi buradaki trabzanı atlıyorum. 2 zincir boşluğunu da atlıyorum. 4 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Evet, tığımda 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bu sıradaki trabzanımızın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 4 zincir, 3 ve 4. Yine 4 tane yarım ikili trabzan. 1, 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine V boşluğumuzun içine yani köşeye geliyorum. 4 ikili trabzan. Bu aradaki 2 zincir ve 1 trabzanı atlıyoruz. Bu köşelerden her zaman yapraklarımıza başlıyoruz. Bunlar yeni yapraklarımızın trabzanları. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen aynı yere 4 ikili trabzan. 3 ve dördüncüsü. Şöyle köşemizi yapmış olduk V boşluğunun içine. Bu şekilde. Evet, aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Buradan artık 4 zincirle devam ediyorum. Sıradaki 4 ikili trabzan üzerine 4 tane yarım ikili trabzan. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Sadece bu sırada bu yarım ikili trabzanları yaptığımız zaman sağında ve solunda 4 zincirimiz oluyor. Tekrar 4 zincir. Ve köşe boşluğunun içine geldim. 4 ikili trabzan, 4 zincir, 4 ikili trabzan. Sırayı tamamladım. Sonda yine gördüğünüz gibi 4 tane yarım ikili trabzanımı yaptım. Böylece ilk yapraklarımızı tamamlamış olduk. 1, 2, 3 sırada yapraklarımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada yine 4 zincir çektim. Hemen buraya atlıyorum. V boşluğumuzun yani köşemizin içine geldim. Tekrar 4 ikili trabzan. Şimdi hep köşe boşluklarına 4 ikili trabzanı yaptıktan sonra bakın burada yeni yaprağımıza başlamış oluyoruz. Ondan sonra yani bir tane köşelerde 4 ikili trabzanımız oluyor. Hemen ikinci sırasında da V boşluğumuzun olduğu sıra başlıyor. Yine bir zincir çektim. Aynı şekilde şöyle buraya bir ikili trabzan yaparak köşemizi kapattık. Gördüğünüz gibi burada da köşelerde 4 tane ikili trabzanımız, hemen üzerinde bir V boşluğu. Şimdi köşede 4 tane ikili trabzanlarımız, tekrar V boşluğu yapacağız. Bu defa ben de şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 3 tanesi ikili trabzanımız için ve 2 tanesi de ara boşluğumuz için. Hemen buradan devam ediyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi burada 2 zincir, hemen 4 zincir boşluklarımız var. Şöyle içine battım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir ve diğer 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Şimdi 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 2 zincir
Yine 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Bakın burada artık boşluklarımız fazlalaştı. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 zincir ve hatta bir tane daha oluyor. 6 tane kutucuğumuz oldu burada. 4 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle dördüncüsü, hemen bakalım tekrar. Şimdi bu şuradaki trabzanlarımız şöyle düzelttiğimiz zaman bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz var. Şimdi burada yine köşelerde V boşlukları yapacağız. 2 zincir çektim. 1 ikili trabzan, 4 zincir, yine 1 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 ikili trabzan. İki zincir, 4 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 zincir boşluğuna hemen atladım, 1 ikili trabzan daha yaptım. 2 zincir, sıradaki trabzanımızın üzerine 1 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan, 2 zincir, yine son olarak 4 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi bir alt sırada köşenin içindeki trabzanı zincirle yapmıştık. 5 tane zincirimiz var. Burada gördüğünüz gibi 3 zincirimiz, bir trabzan, 2 zincirimiz de buradaki boşluğa gelen bölüm. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman yarım köşemiz çok belli olmuyor. Yani bizim burada V boşluğu yapmamız gerekiyor. Buraya baktığımız zaman sanki burada bir V boşluğu varmış gibi görünüyor. Buna dikkat etmemiz gerek. Yani sizler buraya eğer zincirle trabzan yaparsanız bir tane köşelere işaretleyici takarsanız daha iyi olur. Buradan çünkü birleştirmenizi yapıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi burada 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Köşe boşluğumuz burası. Şurada ikili trabzan, bakın burada bir zincirimiz var. Şurası bizim köşe boşluğumuz. Buraya batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Şimdi V boşluğumuzu kapatacağım. Bir zinciri çektim. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle uzatmadan ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi V boşluğumuz tam oldu. Şimdi o yüzden ben tekrar sık iğne ile trabzan yapacağım. Size zincirle olanını da göstermiş oldum. Şimdi hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırada V boşluklarını yaptıktan sonra köşelerde yeni sırada yine yeni yapraklara başlıyoruz köşenin içinden. 4 tane toplamda ikili trabzanımız var ve buradaki yapraklarımızı da tamamlıyoruz. Yani hem yeniye başlıyoruz hem diğer yapraklarımızı bitiriyoruz. Bu sıradan sonra artık kendiniz devam edebileceksiniz. 2, 3, 4 zincir. Şimdi burada yapraklarımızı 3. sırada tamamladığımız için köşedeki 4 trabzandan sonra 4 zincir çekiyoruz ve burada 4 tane yarım ikili trabzanımız olacak. İlk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncü yarım ikili trabzanımı yaptım. Şöyle 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu şekilde trabzanları topladığımız zaman sağında ve solunda her zaman sadece bu sırada 4 zincir oluyor. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 2 zincir, bir ikili trabzan. Köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada 4 zincir çekiyoruz. Çünkü yarım ikili trabzanlara başlayacağız. 4 zincirimiz var. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. Ve dördüncüsü. Şöyle hepsini toplayalım ve tekrar 4 zincir.
Şimdi köşenin olduğu yere geldim. Boşluğu ve trabzanı atlıyorum. Direkt V boşluğunun içine 4 ikili trabzan, 4 zincir ve 4 ikili trabzan. Yani bu kısmı sizinle birlikte başladık. Buradaki yaprakları yaparken aynı şekilde ilerledik. Bundan sonra alt sıralara bakarak rahatlıkla devam edebilirsiniz. Tekrar 4 zinciri çektim ve yine köşenin içine 4 ikili trabzan. 4 zincir ve yine devam ediyoruz. Burada 4 tane yarım ikili trabzan, tekrar 4 zincir ve ilk trabzanın üzerine trabzanlar yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra kol birleştirmesini göstereceğim. Sırayı tamamladım. Sonda bir kenarı örmeden bu şekilde kol birleştirmesi için bıraktım. Gördüğünüz gibi burası bizim başladığımız köşemiz. Burada da son köşemiz var. Burada 4 ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki sırayı örerken kol birleştirmesini yapacağız. Ondan önce şöyle diğer motifimin üzerinde hemen şöyle ön yüzünü terse çeviriyorum. Herhangi bir köşeyi birleştirme yapacaksak tabii ki son ipimizin olduğu köşeyi tutuyoruz. Daha sonra tam karşısındaki köşenin üzerine getirdim ve bu şekilde katlamış olduk. Bedenimizin yarısı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi bu modeli yaparken birleştirmeyi, yani kol birleştirmesini yaptıktan sonra modeli sadece şu etek ucundaki köşelerde bedenlere sıra eklerken devam ettireceğiz. Burada artık modeli devam ettiremeyeceğiz. O yüzden bu bölümlerde hep şu kutucuklarımızın olduğu sıraları yapacağız ve burada alt etek ucuna gelen bu köşelerde yine yapraklarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Şimdi kolda da birleştirmeyi yaptıktan sonra burada artık yapraklarımızı devam ettirmeyeceğiz. Şimdi burada da yine sadece file modeli olarak devam edeceğiz. Buradan birleştirmeyi yapacağız. Burada artık kutucuklar yaparak file modeli olarak kolumuzu tamamlayacağız. Ya da biraz kısa kollu olarak bir bluz çalışması ya da baharlık hırka çalışması da yapabilirsiniz. Şimdi zaten file olduğu için, ama balon kollu bir file görünümlü hırka veya bluz çalışması da yapabilirsiniz. Şimdi örgüden anlayan arkadaşlar için, yine yeni başlayan arkadaşlar için de anlatıyorum ama burada yapabilen arkadaşlar için bunları anlatacağım. Daha sonra her zaman söylediğim gibi ilgi görürse yeni sezonda, yani kış sezonuna başladığımız zaman bu hırkayı da tamamlayabiliriz ya da yaz döneminde zamanım olursa yine hırkayı tamamlamaya çalışacağım. Şimdi burada kol birleştirmesini yaptıktan sonra modeli devam ettirmeyeceğimiz için biraz motifimizi büyük örelim. Yani normalde benim yapmış olduğum altıgen hırkalar genelde balon kollu olmuyor. Yani burada işte kol evinin yüksekliği hangi bedene hangi santimetre gerekiyorsa kol evini yaptıktan sonra bedene sıralar ekleyerek bedenleri büyütüyorum. Şimdi biraz büyük yaptığımız zaman beden de biraz daha geniş olacak ve o zaman sıra eklememiz de daha kolay olacak. Şimdi burada ben 20-21 santimetre large beden için her zaman kol evi yüksekliği oluşana kadar sıralar eklemeye devam ediyorum. Şimdi burada 25 santimetre olana kadar bu modeli yaparsak zaten file görünümlü, zaten dökümlü bir bluz olması ya da hırka olması daha güzel olur bu modelde. Dolayısıyla large beden için 25 santimetre, medium beden için 23 santimetre, bu şekilde 2 santim aşağıya 2 santim yukarıya çıkarak bedenlere göre burada santim hesabını hesaplayabilirsiniz. Şimdi öncelikle kol birleştirmesini yapalım. Sonra bedenlere sıra eklemeyi de anlatacağım. Şimdi burada son köşeye geldim. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada sizin santim hesabınız large beden için anlatıyorum ama sizler kendi bedeniniz için bunu düşünün. 2 santim aşağı olarak düşünün. Eğer S bedense 4 santim daha küçük olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben şu yaprakların bittiği sırada birleştiriyorum. Ama burada diyelim ki 22 santimetrede bu yapraklar bitti. O zaman bunu 25'e tamamlayalım. 25 değil de 26 santimetre olsun. Zaten yaprakların bitmesi 1-2 sıra fark ediyor. Yani fazladan bir sıra ya da 2 sıra örmeniz gerekir. O yüzden burada önemli değil. Yine bu yaprağın bittiği sıralarda eksik olmasın, daha fazla olsun, daha dökümlü olur.
Şimdi burada biraz da tabii ki modeli devam ettirmeyeceğimiz için bu yaprak görünümü fazla olması ve kollarda bu şekilde daha büyük yaptığımız zaman genişliğini, kol evinin yüksekliğini, o zaman biraz daha uzun olmuş oluyor. Yani motif büyüdüğü için kollarımızın bu birleştirme yaptığımız zaman uzunluğu da biraz daha fazla oluyor. Şimdi köşelerde 4 tane zincirimiz var. Burada ben 2 zincir çektim. Yine motifimizi katlayalım. Şöyle ilmeğimin olduğu köşeden tam karşısına getiriyorum. Şöyle katlıyorum. Bu şekilde motifimizi katladık. Şimdi burada ilmeğimi çıkardım. Köşe boşluğunun içinden şöyle ilmeğimi çektim ve tekrar 2 zincir çektim. 4 zincirimiz olduğu için tekrar buraya 4 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada biraz 4 ikili trabzan yapınca açıklık fazla oluyor. Şöyle ilk 2 trabzanı yaptım. Şu 3. trabzanın üzerine batıyorum. Ya da ikincinin üzerine batalım. İkincinin şöyle arkadan tığımı geçirdim. İlmeğimi buradan çektim. Tekrar burayı 4 ikili trabzana tamamlıyorum köşeyi. Tam ortasında birleştirme yapmış oldum köşede. Şöyle bakın bu şekilde. Şimdi bu arada 4 tane zincirimiz var. 2 zincir çektim ve karşı tarafta şu 4 zincir boşluğuna tığımı bu şekilde tersten geçiriyorum. İlmeğimi taktım, şöyle çektim. Tekrar 2 zincir. Burada çok sıkı yapmayalım bu ilk zinciri. Tekrar 2 zincir çektim. Buraya geliyorum. Şimdi buradaki 4 tane ikili trabzanı toplayacağız. Yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 ve dördüncüsü, hepsini birlikte topladım. Şimdi yine 4 zincirimiz var. Önce 2 zincir çektim. Bu tarafta da 4 zincirimiz var. Buradan tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Bakın şurada gevşek bırakıyorum ilmeğimi. 1 2 zincir çektim. Tekrar buradan devam ediyoruz. Bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın üzerine. Şu ilmeğim biraz gevşek oldu. Şimdi trabzanların arasında 2 zincirimiz var. Bir zincir çektim. Tekrar buraya geldim. Buradan ilmeğimi boşluktan çektim ve tekrar gevşek bir şekilde bir zincir çektim ve sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, boşluğa battım. Buradan ilmeğimi çektim. Tekrar bir zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi aslında şu şekilde de bu kutucukların olduğu yere, yani 2 zincir çekip sadece trabzanların üzerinden de birleştirebiliriz. O zaman arada şöyle 2 zincir boşlukları olacak. Onu da deneyelim. Hangisi daha güzel görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada yeniden başlamış oluyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Şuraya kadar aynı devam edeceksiniz. Bu 4 zincir çektiğimiz şu 2 zincir, sonra buraya bağladık. Sonra 2 zincir, buraya geldik. 2 zincir, ilk trabzanı yaptıktan sonra bu trabzanın üzerine de şimdi devam ettiğimiz gibi yapabilirsiniz. Şöyle, şimdi ben şu sıradaki trabzandan devam edeceğim. Burada kutucuğun içinden birleştirme yaptık ama şimdi şuradan tekrar tersten trabzanın üzerinden ilmeğimi kaydırdım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Tekrar buraya geliyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Sıradaki bakın boşluktan değil trabzanın üzerine batıyorum. Yani bunu baştan itibaren böyle yaparsanız 2 zincir, tekrar buraya geldim. İkili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Yine şimdi hangisi daha düzgün duruyorsa sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Yine 2 zincir çektim. Şimdi burada yarım trabzanlara başlıyorum. Şöyle burada 2 zincirimiz yok yarım trabzanlardan önce. 2 zincir çektim, son trabzanı birleştirdikten sonra burada sırada 4 zincir boşluğuna bu şekilde boşluktan ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Şimdi yarım trabzanları yapabiliriz. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Yine 2 zincir çektim. Şimdi bakalım. Çok fark görünmüyor, sanki aynı şekilde görünüyor. Bakın şu kısımdakiler, şu ilk ikisi boşluktan ilmekleri çektiğim kutucuklarımız şurası. Şimdi buradan itibaren de sadece trabzanların üzerinden ilmeklerimi çektim. İkisi de aynı şekilde görünüyor. Fark etmiyor.
Yani bence boşluktan çekerseniz kafanız karışmaz. Çünkü buradaki 4 zincirleri boşluklardan çekmemiz gerekiyor. O zaman hem trabzanın üzerinden çekince burada hem boşluğa hem trabzanın üzerinden ilmeği çekerseniz karıştırabilirsiniz. O yüzden hep bir zincir boşluktan bir zincir trabzan, bir zincir boşluğun içinden bir zincir tekrar trabzan. Çok farklı olmadı gördüğünüz gibi. Güzel bir birleştirme oldu. Ben burayı sökmeyeceğim. Böyle devam edeceğim. Şimdi 2 zincir çektim. Yine burada 4 zincir boşluğundan tığımı geçirdim ve ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Şimdi köşe boşluğuna şu boşluğu atladım. Köşenin içine geldim. 4 ikili trabzan yapıyoruz. Önce 2 tane yapıyorum. Sonra ilmeğimi çıkardım. Buradaki ikinci trabzanın üzerine battım. Üçüncüye de batsanız olur aslında. Şimdi üçüncü ve dördüncü ikili trabzanı yapıyorum. Evet, şimdi köşemizi yapacağız. Önce 2 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Köşe boşluğundan bu ilmeğimi çektim. Tekrar burada şimdi 2 zincir çekmeyeceğim. Bir ip aldım. İkili trabzan yapacağım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Tam köşenin olduğu yerde birleşti. Ben biraz ilmeğimi gevşek bırakmışım. Buradan batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Evet, köşemiz tam şöyle hepsinin şöyle birleştirme yapmış olduk. Burayı tekrar göstereyim. Şöyle yapalım. Şimdi burada dördüncü trabzanımı tamamladım. Yarım köşemizin içine. Önce 2 zincir. Sonra ilmeğimi çıkardım. Buradaki köşe boşluğundan şöyle çektim. Şimdi burada 2 zincir çekip buraya da kaydırma yapıp bağlayabilirsiniz ama bu şekilde yaparsak devam edeceğiz. Sıraya devam edeceğiz kol için. Ve ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çektikten sonra direkt buraya batıp ikili trabzan yaptım. Bakın. Şimdi buradan kutucuklarla devam etmemiz gerekiyor. Bir zincir çektim. Önce sıkı iğne ile trabzan yapacağım. Şöyle 2 ilmeğimi topladım. İkinci ilmeğe battım ve bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada kutucuklarla devam edebilmemiz için gördüğünüz gibi şurada acaba burada yaprağı devam ettirebilir miyiz? Benim de şu anda aklıma geldi. Burada yaprağı köşeler olmadığı için biraz zor olur. Şöyle devam edeceğim. 2 zincir. Şimdi 2 zincir çektim. Bir ikinci trabzanın üzerine burada köşenin de şu arada boşluğu var. Bir ikinci trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle bir kutucuk olmuş oldu şu şekilde. Tekrar 2 zincir, bir tane atladım. Diğer trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Bu 4 zincir boşluğuna aynı şekilde ikili trabzan. 2 zincir, yine buraya atlıyorum. 4 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Bakalım bu sırayı yapalım sona kadar. Ben de şimdi ilk defa yapıyorum. Hep böyle motiflerin sadece anlatımını yapacağım diyorum. Sonra dayanamıyorum sizden gelen soruları görünce tekrar böyle anlatmak istiyorum ama gerçekten hırka örmesi ya da büyük bir şeyi tamamlayıp videosunu çekip paylaşmak çok uzun zaman alıyor. O uzun zaman içerisinde de insan rahatsızlanabiliyor, farklı bir işi çıkabiliyor. O yüzden çok uzun sürüyor. Birçok yapmış olduğum altıgen hırkaları gerçekten takip ederseniz eğitim niteliğinde oldu biraz. Şimdi bakın buraya geldim. Tekrar sırayı tamamlıyorum. Burada hep aynı yaptım. 2 zincir, 1 ikili trabzan. 4 zincir boşluğunun olduğu yere geldiğimde 2 zincir, 4 zincir boşluğunun içine yaptım. Tekrar 2 zincir ve buraya geliyorum. 4 zincir boşluğuna. Tekrar 2 zincir ve 1 2. Buraya geldim. Tekrar 2 zincir. Burada da yine şöyle bir, şurada nasıl yapmıştık? Şu ikisini de atlıyorum. Köşe boşluğunun içine geldim. Ya da bunu 3. trabzanın üzerine de yapabiliriz burada. Şöyle 1 2 3. trabzanın üzerine yapacağım. Çünkü köşede 2 zincirimiz olduğu için şu köşede. Şimdi burada bir tane atlıyorum. Şu köşenin ortasına gelsin. Yani boşluğun ortasına geldi. Tekrar 2 zincir çektim. Bu ilk trabzanımızın şöyle üzerine battım ve kaydırmayla kapattım. Buradan devam ederken dediğim gibi 5 tane zincirle 2 3 4 5
ya da zincirler belli olmasın derseniz bu şekilde trabzan yapıp tekrar 2 zincirle devam edebilirsiniz. Yani ben bu şekilde yapıp file şeklinde tamamlamayı tercih ederim. Burada çünkü modelimizi devam ettirsek, şu anda hızlıca düşünüyorum. Buradan yaprakları devam ettirsek böyle birleşmiş olacak. Yani açılma, bu ortada çok zincirimiz olmadığı için, açılmadığı için, arttırma yapmadığımız için artık burada model devam etmeyecek. Evet. Bu şekilde file modelimize devam ediyoruz. Şöyle başlangıcı göstermiş oldum. Şimdi burada kapattıktan sonra file modeli nasıl devam ediyorsak, bu beden kısmında da bluz yapmak isterseniz her iki taraftan da file modeline devam edip şu köşelerde yaprak modeline devam edeceksiniz. O yüzden model tamamen bozulmayacak aslında. Sadece şu yukarıdaki bölümler file olmuş olacak. Buradan şöyle devam ederek iki motifi de yine file görünümüne de yakanızı ne kadar düşük istiyorsanız şuradan başlayabilirsiniz. Şu 4 trabzanın ortasından ikili trabzan yapıp tekrar 2 zincir, buradaki 4 zincirin ortasına batıp sonra yine kutucuklarla devam edip buraya gelince modelinizi burada yaptığınız gibi devam ettireceksiniz. Çünkü köşelerimiz var. O şekilde file görünümüne devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle diğer motifimi alıyorum. Size hemen şöyle katlayacağım. Şöyle 2 tane motifinizi ördükten sonra karşılıklı koyuyorsunuz bu şekilde. Şimdi birine buradan başlıyorsunuz ön bedeni, çünkü daha aşağıda başlamak isterseniz ya da burada kafanız karışmasın, her iki bedene de, yani her iki motife de aynı boşluktan başlayarak şuradan fileye başladığınız zaman burada modeli devam ettiriyoruz. Buradan arka bedene geldiğiniz zaman da yine burada 4. boşlukta trabzanınızı tamamlayın. Çünkü bu yazlık bir bluz olduğu için sonra yaka kenarına tekrardan sık iğne ya da trabzan çalışması yapabilirsiniz. Yani hem ön hem de arka bedenin şu yüksekliği aynı şekilde olacak. O zaman iki motifi de aynı yerden başlayabilirsiniz. Diğer altıgen hırkaları izlemediyseniz hep özellikle bu bölümü anlatıyorum. Yani buradan başlayacaksınız her iki motife de. Bu motife de başlarken buradan başlayacaksınız. Arkada da aynı yerde bitireceksiniz. İkisine de aynı sıraları eklediğiniz için ön veya arka fark etmeyecek. Birini böyle ters çevirerek koyacaksınız. Diğerini de bu tarafa. İkisi de aynı olduğu için, yani hem şurası ters oldu, hem ön bedenin hem de arka bedenin sıraları bu şekilde birleştirme yaparken denk gelmiş olacak. Burada şöyle açıyorum, bakın iki motifimin arasını. Burada örmek istediğiniz, yani eklediğiniz en fazla 7 sıra, 8 sıra bedenlere göre. Çünkü her bedende motifiniz daha büyük olduğu için buraya ekleyeceğiniz sıra sayıları standart oluyor. Sadece ince iplerle yaparsanız şu eklemiş olduğunuz sıralar, yani burada 6 santim, 7 santim bu bölüme, 7 santim bu tarafa, isterseniz bu 7 santim ipinize göre 7 sıra olabilir ya da 8 sıra, 9 sıra olabilir. Yani şurada en az 15 santim, 16 santim genişliğinde yaka boşluğunun olması yeterli. Daha geniş, böyle düşük yakalı olmasını isterseniz burada 18 santimetre, 20 santimetre de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde sıralarınızı yapıp önden birleştirerek bluz çalışması yapmak istiyorsanız daha geniş yapmanız gerekiyor. O şekilde yakayı tam ortadan birleştirerek bluz çalışması, hem önden hem arkadan birleştireceksiniz. Ya da arka bedenleri birleştirerek de hırka çalışması yapabilirsiniz. Dediğim gibi üst bölümler file, etek uçlarında burada sizin bu eklediğiniz sıralarla yaprak modelimiz devam etmiş olacak. Kolda da yine uzun çalışırsanız, yani uzun kollu, dediğim gibi motifler biraz büyük olacağı için bu file modelini yaptığınız zaman kolda lastik çalışması yapabilirsiniz ve o zaman balon kol olur ve burası file olduğu zaman model bozulmaz. Yani sadece file görünümünü burada kol manşetine yaptığımız zaman burada balon kol olacağı için burada güzel bir görüntü çıkacaktır. Evet, daha fazla uzatmayayım. Bu bölümleri dediğim gibi meraklısı olan arkadaşlara anlatıyorum. Sıkılan arkadaşlar burada birleştirmeyi yaptıktan sonra hemen videoyu kapatabilirler. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.